konuklarımın ikisine birden şunu sormak istiyorum aslında ilk başta. Dün akşam Sevim ablanın yaptığı konuşma da beni çok heyecanlandırdı. Polisiyeye çok farklı, belki birbirine yakın fakat çok farklı bir bakışınız var. İşte iyi polisiye iyi edebiyattır konuşması dün akşam da yapıldı. Bu konuda neler diyeceksiniz? İlk başta öyle başlamak istiyorum. Polisiye ile tanışmanız ve Simenon'a yavaş yavaş gelerek Simenon'la nasıl tanıştınız ve Emrah abiden başlayalım. evet, Çünkü olur, ben tabii. o defa ondan öğrendim. Tamam. 50 yıllık macera nasıl başladı, nasıl ilerledi? Evet, ben polisiye romanda gerçeği söylemek gerekirse kıymetli adresi olmayan bir romana okuyarak başladım. 15 yaşındaydım. Çağlayan Yayınım diye bir yayın evi vardı. Orada rahmetli Kemal Tarihi'nin tercüme ettiği Maykanlar roman. Kanun benim. Kapağına vurulup almıştım. Kapağı çok güzeldi. Maykanlar tabancasını tutmuş. Karşısında bir kadın striptiz yapıyor. Sururi diye meşhur bir kapak ressamı vardı o zaman. Sonra Amerika'ya gitti. Ozak çizmişti. 1 liraya satılıyordu ve ben kapağı olarak aldım. Yani polisiye roman olduğunu falan bilmiyorum. 15 yaşında ilk defa okumuştum ve hoşuma da gitmişti. Daha sonra şöyle bir şeyim var polisiye romanla ilgili. Ben 2-3 kitabı bir arada okurum. Neden 2-3 kitabı bir arada okurum ve bu 2-3 kitaptan bir tanesi muhakkak bir polisiye romandır. Okumam gerekli olduğunu düşündüğüm bazı kitaplar var. Bu kitapları okurken bazıları bilgiler vermesine rağmen bize takır tukur yazılmışlardır. 15-20 sayfa okuduğunuz zaman göz kapaklarınız düşmeye başlar. Onu bırakırım. Polisiye romanları okurum. Okuma zevkimi tatmin ederim. Tekrar o takır tukur kitaba geçerim. Öyle bir alışkanlığım var. Ve o 50 yıldır da hatta daha fazla bir süredir devam eden bir alışkanlık. Gelelim George Simenon'a. Hep vurguladığım bir husus var. Polisiye roman. Popüler romanın bir rüknü değildir. Popüler roman klasmanında değerlendirilmesi yanlıştır. Şeklinde bir iddiam var. Ve bu iddiamı şuna dayandırıyorum. İyi polisiye roman aynı zamanda iyi edebiyattır. Bunun en önemli ispatlayıcılarından biri George Simenon'dur. George Simenon çok iyi bir edebiyatçıdır. Çok iyi romanlar yazmıştır. Roman demeyelim. Aslında George Simenon roman yazmamıştır. Novella dediğimiz tipte kitaplar yazmıştır. Yani 300 sayfalık bir kitabı yoktur. George Simenon diye bir Türkiye'ye gelmiştir 30'lu yıllarda. Burada Troçka var o zamanlar. Stalin'den kaçmış, Büyükada'da şey yapıyor. Gelmesinin nedeni o. Troçka ile röportaj yapmak için geliyor. Bu arada da Eminönü'nde bir meyhaneyi anlatan, müşterilerini anlatan ve orada geçen olayları anlatan bir kitap yazıyor. O sırada Karadeniz'de bir gezi yapıyor, Batum'a gidiyor, sizin o kitapta da var. Batum'da da kahramanın Türk konsolosu olan bir kitap yazıyor, çok ilginç bir kitap. Ve benim bildiğim, Cem Bey, onu da araştırabilirsiniz, 50'li yıllarda bir kere daha gelmiştir George Simenon Türkiye'ye. Gezmeyi seven bir adamdır. İşte adımız polisiye roman meraklısı da çıktı ya, gençler soruyorlar bana ne okuyalım. İyi edebiyat, iyi polisiye roman, iyi edebiyattır. Bize örnek ver, George Simenon diyorum. Fakat genç jenerasyonda George Simenon'un pek bilinmediğini görüyorum. Bu büyük bir ustayı bilmemek, edebiyat severler için bana sorarsanız kayıp. Çünkü gerek Megre olaylarında olsun, gerek diğer romanlarında olsun, George Simenon küçük insanı anlatır. Fransız toplumunun bütün tabakaları, ne bileyim en zengininden kapıcısına, okul çocuğundan yaşlı fahişesine, zengin çiftçisinden ürkek polisine, bütün tabakanın insanlarını resmeder. Ve insanları sıradan insanlardır. Son zamanlardaki bestseller romanlarda olduğu gibi ultra sapıklar falan değildir. Bir anımı anlatayım size. Jean-Christophe Granger
Dan Brown'la beraber ikisi son zamanların en moda, en çok satan iki yazarı. Granger'i sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum. Buraya İstanbul'a gelmişti. Fransız konsolosluğunda buradaki olduğu gibi bir toplantı yaptık. Beni de çağırdılar, odamda konuştuk. Şimdi Granger'i okuyanlar bilir, hep ultra sapıklar yaratır romanlarında. Yani mesela hamile kadınları öldürüp rahmini yapmalar, kahramanlarından bir tanesi. Bunu eleştirmiştim. Adam, benim okuyucum böyle istiyor dedi. Ben de sinirlendim. Elimde imkan olsa dedim, sizi bir eve kapatırdım, dışarı çıkarmanıza izin vermezdim ve ne kadar George Simenon varsa hepsini baştan aşağı okumaya mecbur ederim sizi. Böyle ultra sapıklar yazacağımsa normal, yetenekli bir yazarsınız. Gayet iyi bir kurgu düzeniniz var. Adam ona pişkin. George Simenon kim, ben kim dedi. Başlangıçta biraz da sevinciyle söz verelim. Ben bu kadar anlatayım olmaz mı? Çünkü yaşlanınca konuşmanın şerbetine kapılıyorum, susmak bilmiyorum. Sen okuyorsun. Ben genç olduğum için de Bana göre gençsin tabii. 2 yaş falan öğrendim. Benim ilk okuduğum Simenon kitabı Manhattan'da 3 oda, İngilizce olarak. Çünkü yani benden başka herkesin Fransızca bildiği bir evde Fransızca Simenon kitaplarımız vardı. Onlar okuyordu, ben okuyamıyordum. Ancak şöyle 14-15 yaşında Ankara'da Tarhan Kitabevi'nde. Tarhan Kitabevi, çok güzel kitabeviydi. Onu aldım, okudum, çok da hoşuma gitti. Sonra ne, varlıklar mı çıktı? Oktay Akbal çevirdi, benim kitapta galiba varlıkta çıktı. Yani Türkçe'de buldum ve okudum ondan sonra. Çok da hoşuma gitti yani, çok sevdiğim bir yazardır. Çünkü çok iyi karakterleri var, çok iyi, derinden araştırdığı karakterler yaratabiliyor. Mekanları çok iyi, yani özellikle Flemanların evi gibi bir Fleman şeyleri. Zaten anne tarafından da Fleman. Fleman, evet. Baba tarafı Fransız. Ama pek yüceltmez yani Flemanları anlatıyor. Evet. O mekanın atmosferi de hissedersiniz. Bir de tabii olay örgüsü de çok sağlam. Yani, onunla başladım, ondan sonra hep okudum. Şimdi de ne kadar memnunum sizde çıktığı için ama Penguen'den de devam ediyorum. Evet, Penguen yayınlıyor. Yani çünkü bütün Megre'leri yayınlayacaklar. Evet. İngilizceleri değil mi? İngilizceleri, evet. Yani şimdi bu çok, pardon Arkıcığım, bu çok yazıyor diye aleyhinde olmak bana çok saçma geliyor. Ama çok insanı şüpheye düşürmüştür bu yani. Hani kitapların kendi kalitelerinden çok, hani bu kadar çok yazan bir insanın her kitabı iyi olamaz. Hatta Nurullah Ataç ki çevirmenlerinden biri ama dil konusunda da çok titiz bir insandı. O bile demiş ki yani bu kadar çok yazılır, çok çabuk yazıyor. Bu adam, ya hepsi iyi olamaz bu kitaplar ama hepsi iyi değil, şu kötü dememiş kimse yani. Evet. Böyle bir şey söylüyorlar, bu kadar çok yazdığına göre hepsi iyi olamaz. Yani tabii ki dönem farklar vardır değil mi abi aralarında? Ama tabii. mesela Megre'lerin başındakileri ben çok seviyorum. Başındakilerin de farklı bir havası var ve onlar böyle sanki daha çok karakterleri iyiliyorlar gibi geliyor bana. Evet, ama karısı hakikaten güzel yemek yapıyor. Mutlu bir aileleri var. Megre bu konuda biraz Brunetti ile Wexford'a benziyor. Onlar da mutlu aile babalarıdır. Hatta onların eşleri biraz onları idare eder diye. Evet. Döndürür anlamında. Ve çok güzel yemek yapıyor. Eğer Megre şehir dışında değilse, karısı biliyor ki o mutlaka eve gelecek. Megre de biliyor ki yemek onun için sıcak tutuluyor. Gittiği anda sıcak yemek yiyecek. Fakat Erol abi belki adını hatırlamadığım bir kitapta Michelin kursuna gitmeye kalkıyor karısı. Burada yemekler öğrenmek için ve bu Megre'nin sonu oluyor. Yani evde yemek yememek için çeşitli bahaneler. Evet. Çünkü o restoranların lahanalı bir yere var. Şukrut derler. Onu çok seviyoruz. Karısı da çok güzel yapıyor. Senin dediğin gibi hiç bilmediği bambaşka yemeklerle karşılaşarak aile saadetinden hafifçe geliyor bu durum yani kurs durumu. Evet, şimdi inşallah Everest yayınları bu önemli seçkiden sonra Megre dizisinde. Evet, onu da sormak istiyordum ben. Megre'yi nasıl? Evet, şimdi Megre, acizane önerim size.
Megre serisini lütfen kronolojik sıraya göre yapın. Çünkü Megre ilk başta baş müfettiş falan değildi. Bisikletinle nöbet kesen sıradan bir polistir ilk o öykülerde. Sonra ilerler en sonunda baş müfettiş olur. Ve öyküler birbiriyle ilintilidir. Yani okuyucuya daha büyük zevk verecektir. Birinci öyküden, yani ilk Megre öyküsünden başlayıp 75. Megre öyküsüne doğru gidersek, Megre'deki değişimde görürüz. Megre ilk baştan da deli fişek bir polistir. Sonra gittikçe olgunlaşır ve filozof. Orada duruyor ve kadın diyor ki ve bir erkek üzerine bir kadın üzerine yoğunlaşılmış cinayetle ilgili. Kadın diyor ki hayır, cinayet işleyen bir kadın olamaz, bir erkek olmalı çünkü hiçbir kadın bulaşık eldivenini ters çıkartmaz. Yani şimdi benim sorduğum şu, kadın dedektif ya da kadın katil dedektif değil ama sonunda gerçek dedektif de artık oluyor. Yani katil olayları kadın olduğu için daha iyi çözüyor olabilir mi? Çünkü detaya yoğunlaşır, titizdir. Bir yere girdiğinde belki daha çok şey görebilir, daha analitiktir. Biraz neuroscience'e merak sardım. Ben epey bir neuroscience, çok son yıllarda çok gelişen bir bilim. Mesela gri beyinde bu Poirot'un sürekli bir küçük gri hücreleri vardır ya, atıf yaptığı. Gri hücreler kadınlarda daha fazlaymış. Erkeklerde de beyaz hücreler daha fazla. İşte erkeğin beyni kadının beyninden %15 daha büyük. Ama önemli olan işleri. Her türlü referans var. Buyurun. Ama pek zor bir şey olduğuna inanmıyorum Değil, ben. büyüklüğün. Kadından daha üstünden, her zaman üstündür. Aslında böyle kabul Aynen öyle kabul ediyoruz. Ben eşitlik taraftarıyım ama bu yeni arkeolojik bulgularla anaerkil dönem diye bir şey, insanlık tarihinde anaerkil bir dönem yaşanmadığı ispatlandı. Öyle bir dönem yok yani. Eskiden öyle bir şey, evet 70'lere kadar öyle bir şey söyleniyordu ama anaerkil dönem yok. Mesela eşitlik Türk taraftarıyım toplumlarında, evet ben de eşitlik taraftarıyım. Ama romanlarınızda bence kadınlarınız daha üstün. Ben kadınları Yani eşitlik bir dakika yani hakkını verelim. Kadınlarınız mesela senin romanında Üstün değil aslında. Yani şöyle, yani bir polis olmamasına rağmen polis ile aynı zamanda Kendi soruşturmasını yürütüyor. soruşturmasını yürütüp ve çözüyor aynı anda. Bu yani bir şeydir, bir adım aslında önceliktir çünkü onun işi o değil, polis değil. Aynen Demek ki öyle. bir kadına bir Çünkü üstünlük. kadının üstünlükten ziyade aslında kadını güçlü yapan bazı özellikler var. Kadının özellikleri, erkeğin özellikleri. Nedense çok ilginç bir şekilde kadınlardan erkeğe ait özellikler bekleniyor. Halbuki kadını güçlü yapan, kadın yapan bazı özellikler var. Detaycılığı, çok fazla ayrıntı düşünmesi gibi. Bunlar aslında bu tür işlerde de, yani erkeğe atfedilen işlerde de kadına bir adım öne geçme yeteneği sağlayabiliyor. Bunu evet kullandığım karakter üzerinden. Peki sen de Esma'nın gibi ya polisiyeyle devam etmeyi düşünüyor musun? Önce bir onu sorayım. Bir tür olarak benimsedin mi, sevdin mi? Ben polisiyeyi her zaman çok sevdim ama benim hiçbir zaman özellikle bu büyük buhran dönemi Amerika'daki öne çıkan katil kimdir, işte bir odada toplanırlar, bir kişi ölmüştür ama hani kimin öldüğü belli değildir tarzı polisiye romanlar çok ilgimi çekmedi hiçbir zaman. Benim daha çok ilgimi çeken insanı anlatan, onun psikolojisini anlatan, olayın sonucundan çok nedenlerini ve o süreci anlatan romanlar ilgimi çekti. Bunları okumayı sevdim ve öyle de yazmayı seviyorum. Ve bu romanı yazarken de aslında polisiye yazacağım diye oturmadım yazı masasının başına. Kafamda bir hikaye vardı ve onu aktarırken kağıda birdenbire kurgunun giderek polisiye kurguya kaydığını fark ettim ve buna izin verdim. Peki devam etmeyi düşünüyor musun? Bir kadın karakterle, yani soruma öyle biraz önceki sorumları bağlayacağım. Bir kadın karakterle devam etmeyi düşünüyor musun? Evet. Nazlı mesela daha sonra başarılı bir dedektif olur. Polisle de sonunda zaten bir birlikteliği var falan. Öğrenir de işi. Böyle bir devam düşünüyor musun? Devam düşünmüyorum ama yeni romanda yine bu tarz çünkü aksiyonu
çok yüksek. Okuyucuyu kitabın sayfalarına hapsediyor. Polisiye kurgu ve vermek istediğiniz mesajları da o şekilde verebiliyorsunuz aslında. Çünkü mesela benim için de kitaptan sıkılıp bıraktığım zaman kopuyorum ondan. Benim için kitap ne kadar kalın olursa olsun birkaç günde bitirip onun içine, o dünyaya girip oradan çıkamadığım zaman anlamlı ve almak istediğim mesajları o şekilde alabiliyorum. Yani yazarken de aynı şey var herhalde Esma. Senin için de yazarken o süreç önemli midir? Yani kendinle nefes nefese kalmalı mısın? O vakanın peşine gerçekten sen de yazarken bir yazar olarak düşer misin? Valla benim yazma sürecim biraz uzun sürüyor tabii. Yani bayağı yorucu ve uzun bir süreç benim için yazmak. Şimdi mesela 1,5 senedir aynı kitabın üzerinde çalışıyorum. Ve bir noktada soluğumun tükendiği oluyor. Şimdi mesela son 3 bölüm kaldı ve hakikaten bayağı böyle yoruldum. Neden? Çünkü çok uzun bir araştırma sürecim var başta. Geçen okuduğum kitapları, bu kitabı yazmak için masanın üstüne çıkardım. 150'ye yakın kitap okumuşum. Onu okuyorum, ondan sonra kurguyu yapmaya başlıyorum. Bir sürü not alıyorum. En son yazmaya oturuyorum ve yazmakta yani günde yarım sayfa falan yazıyorum bilgisayar sayfasıyla. Dolayısıyla çok uzun ve çok yorucu bir süreç benim yazma sürecim zaten. Hoş geldiniz. Bu akşam moderatör yok. Biz kendi kendimizi modere edeceğiz. Değişen dünya düzeni ve polisiye konuşacağız. Philip Kerr gibi bir yetenek tanıtıma ihtiyaç duymayabilir ama ben kendimi tanıtayım biraz. Gazeteciyim aslında. Sonradan yazar olanlardan. Siyasi polisiye yazıyorum. Birinci kitabım Gazetecinin Ölümü, Washington'daki bir kadın gazetecinin uluslararası bir siyasi entrika içinde bir cinayeti çözmesiyle ilgiliydi. İkincisi KaraHafta'da bu yıl Haziran ayında çıktı. O da aynı karakter Selim Uygar'ın İstanbul'a gelerek kadın cihatçıların elinde rehin olduğu büyük bir siyasi cinayet peşinde uğraştığı bir romandı. Philip Kerr'le sabah konuştuk nasıl bir tartışma ortamı yaratırız diye ve birbirimize sorular sormaya karar verdik. Ben önce Philip'le başlamak istiyorum. Philip'e bir soru soracağım. Oradan bakalım nasıl ilerleyecek. Yeah, I think you need to put this on because I speak Turkish. So, shall I just do it like that? Yeah. So I just want to know about the Bernie Günther books. Bernie Günther is very into the city life, and mainly Berlin. So, as a writer, what kind of relationship do you have with the city? I didn't speak German. I was pretty much a stranger, really, to the whole thing. I'd done a postgraduate degree in German law and philosophy, so I read a bit of German, and I just, again and again through my studies, I kept coming across things about Nazism, and I wanted to understand what it was like to be an ordinary Berliner, and not somebody else in Germany, but a Berliner. And I'll tell you why. It's because the English invented Berlin. There was a guy called Christopher Isherwood, who's a famous novelist, who wrote the books about the Weimar period that define that whole era. So in a sense, he invents the decadent Berlin of Sally Bowles. And then there's another Englishman who defines the post-war period, John Carroll, 40 years, a book called The Spy Who Came In From the Cold. And so I felt that these two writers bookended the 20th century history of Berlin. And I thought, well, perhaps there's room for another Englishman in the middle.
And with the arrogance of youth, I set out to fill that space. And in the beginning, all I wanted to do was write about Berlin. I hadn't actually got a clear idea of being a crime writer. Actually, I still don't, to be honest. But I just wanted to write about the city, and I went there with maps and wandered around. And it pretty soon occurred to me that I was a bit like a detective, because there was so much of Berlin that involved detective work. The street names had all changed. I mean, Berlin's one of the few cities in the world where you can, between 1871 and the present day, you can have perhaps as many as 5 different names for one street. So it was kind of like detective work, and that's really what got me interested in the idea of writing as a detective. And I try and get as much detail as possible. I always have done, because I always saw myself as the god of small things. I like little details, not big chunky things, but little details, because it's the small points of colour that you put in a book that start to add up. And the best way I can describe it is it's like pointillism. It's like Georges Seurat. It's up close, you've got these little spots of colour that really don't mean very much. In fact, they're a bit of a blur. But when you take 15 or 20 steps back, you start to see a picture, you start to see a moment in time, it shimmers. And that's all I'm trying to do, is create an impression. It's not meant to be a photographic record. It couldn't be, because, you know, I'm not of that period, and I'm not from Germany. But it's an impression. It's as if I was a painter going there, intending to make an impression at moments in time as I see them, not necessarily as they were, but as I see them.